Bu incelemede Cünzey konusunu ve dizideki kadınları ele alıyoruz. Diziyi izlemeyenler ya dine saldırılıyor ya da tarikatlar güzelleniyor gibi zıt şeyler söylüyor. Diziyi izleyenlerin aklına takılan esas konu ise çocuk yaşta evlilik. Cüneyt-Zeynep ilişkisinde önce yaş büyütme, sonra boşanma, sonra da zaman atlaması, baştan yapılan yanlış neydi? Aşk diyen ezber izleyici diye etiketlenecekse bunca çaba niyeydi? Sadi Hüdayi Cüneyd'in başını bağlarken hangi şeyhten ilham aldı? Tüm sezonun en güzel sahnesi hangisiydi? Benim için sadece bu dizinin değil, yerli dizi tarihimizin en özel sahnelerinden birini etraflıca konuşuyoruz. Daha kendi başını kurtaramamışken Zeynep hangi akılla tüm kızları kurtarma işine soyundu? Levent ve Beste'nin bebek çalmaları ve Miray'la sorunlu ilişkileri ne anlatıyor? Kocası kendisini öldürmeye kastettiği halde ondan boşanamayan Meryem, vakti mekatılda makası atacak, dergahı bırakacak cesareti nasıl buldu? Toparlıyoruz. Welcome to Skotopia. Oturduk topluca yaş hesabı yapıyoruz. Akıllıca tasarlanmış bir dizi. Anlamadıysak kesin biz bir şeyi atlamışızdır diye düşünüyoruz ama yok, kurtarmıyor. İlk tanıtımlarda ikizler 16 yaşında denmiş. Sonra doğum tarihleri 2009 olarak veriliyor. Zeynep'inki 28 Ekim 2009, yani 14 yaşında bu kız. Neyse, aynı bölüm Mira LGS'ye hazırlanıyor ama niyeyse elinde 9. sınıf matematik kitabı. Polis Zeynep için 15 yaşında diyor. Kız 15 yaşında. Savcıyı aradınız mı? Mira'nın 16. yaş günü kutlanıyor. Daha sonraki bir bölümde ise annesinin 2009'da 8 aylık hamile olması gerektiğini söylüyor. Yönetmen Zeynep'in hikayesini 14-15 yaşında evlendirilen çocuklar var diye anlatıyor. Ben karışıklığın nedenini buldum. 2009 yılında bir şey var. Yakın dönemde gündeme düşen bir olayda da Aralık 2009 doğumlu kız çocuğu için herkes 16 yaşında diye haber yaptı. Gelen tepkilerle yaş büyütüldüğünün ötesinde bir karmaşa var ama bunlar önemli mi? Pek de değil. Dizinin başından beri zaten Zeynep'in kanunen küçük yaşta olduğunu, dergahın evlilik işini gizli saklı yürüttüğünü, en sonunda da konunun adli vakaya dönüştüğünü biliyoruz. Buralar tutarlı. Zeynep Meryem'in körpe kuzusudur. Hasta değilsiniz, sakat değilsiniz. Anneniz size en son kaç yaşınızdayken eliyle su içirdi? Zeynep'i ilk gördüğümüz sahne böyle. Baştan verilen resim belli. Tepkilerden sonra da sırf annesi değil, halası tarafından da bu küçük çocuk vurgusu devam eder. Senin uykunu kaçırır, bakma öyle. Daha küçüksün sen. Cüneyt ise annesi öldüğünde 5 yaşındaysa şimdi 25 eder. Yani annesinin öldüğü yaştadır ya da o civarlarda. Lakin senin kocan var ya, Zeynep'le Cüneyt'i baş göz ederek öyle bir iş etti ki eğrisi de bize, doğrusu da bize yarayacak. Cüneyd'in Zeynep'le evlendirilmesi Sadi Hüdayi Efendi'nin planı değildi. Zeynep Cüneyt'le evlenmek üzere İstanbul'a Mürşit Efendi'nin isteğiyle getirilir. Ancak bu durum Sadi Hüdayi'nin işine yarar. Onun da hesabı vardır. Sadi hem yeğenini sever hem mürşitlik postunu. Bu iki sevgi arasında kontrollü bir yangın çıkarmayı düşünür. Bir yandan nikahta keramet vardır. Cüneyt belki bu evlilik yoluyla hayatını bir düzene sokar, akıl sağlığına kavuşur. Diğer yandan çocuk gelin meselesi nedeniyle göz önünde kalamaz. Dolayısıyla postada talip olamaz. Bu yaşandı. Diziden 3 yıl önce bunu çağrıştıran bir olay yaşandı. Uşşaki tarikatı lideri Eyüp Fatih Şaban, bilinen adıyla Fatih Nurullah Efendi, Eylül 2020'de 12 yaşındaki bir kız çocuğunu istismar ettiği gerekçesiyle yargılandı. Şaban 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Karar daha sonra Yargıtay tarafından da onandı. Dava sonrası tarikatın dergahları kapandı. Şubat 2022'de Şaban'a ikinci bir çocuk istismarı davası daha açıldı ancak yeterli delil olmadığı gerekçesiyle bu davadan beraat etti. Zaten 2021'de meclisten geçen 4. yargı paketi cinsel istismar dahil katalog suçlarda tutuklama için somut delil şartı getirmişti. 2022'de tarikat Balıkesir'de bir vakıf olarak yeniden yapılandırıldı ama tabii eskiden eser yok. 2023'te Şaban'ın yeni infaz düzenlemesinden yararlanıp Şubat 2024'te tahliye edileceği açıklanmıştı ama bildiğim kadarıyla haberin fikri takibi yapılmadı. Diziye buradan bakıldığında Sadi Hüdayi Efendi'nin hesabı gayet akıllıca.
Dizilerin ne toplumu yansıtmak ne de mesaj vermek gibi bir yükümlülüğü olduğunu düşünüyorum. Hatta kişisel olarak beni gerçeklikten uzaklaştıran dizileri tercih ederim. Ancak Kızıl Goncalar kendine böyle bir misyonu seçti. Hikayesine çocuk gelin sorunu etrafında bir duyarlılıkla başladı. Hatta bazı tarikatların tepkisini çekmesinin nedeni dizinin bu yolla adres göstermesi olarak düşünüldü. Dizi evlilikten kaçış süreciyle ilerledi. Bu kaçış hikayesinin uzatılmasının bir nedeni de ölümü gösterip sıtmaya razı etmekti. Yani Zeynep için fanilerden kaçış, ülke dışına çıkış imkansız. Cüneyt olmazsa sonu memlekette dedesi yaşında bir adamla olacak. Artık ne olacaksa olsun denilen bir noktada üstelik Cüneyt'in hastalığını öğreniriz. Zeynep'e ilişemeyecektir. Bir yol aslında mahalleye gidebilse. O eve girerse geri dönüşü yok. Var, Cüneyt Zeynep'e dokunamaz. Obsesif kompulsif dokunamama hastalığı. Dizi evliliğe oluru buna en çok karşı çıkması gereken Levent doktorun dilinden verir. 15 yaşında dünya görmemiş bir çocuğu psikolojik sorunları olan 25 yaşında bir erkekle aynı eve kapatırlar. Kurmaca bir dünya inşa edip sonra da işi başka seçenek yok diye vardırmak ne kadar gerekçe olabilir? Hikaye başka türlü kurulamaz mıydı? Muhtemelen başlangıçta Cüneyt-Zeynep ilişkisi sadece yan hikaye olarak düşünüldü. Sonuçta yapımın diğer dizisi Kızılcık Şerbeti'nden farklı olarak ortada projeye adını koymuş Özgün Amal ve Özcan Deniz gibi iki isim vardı. Ancak 5 dakika çocukluğunu gösterip Naim gibi bir taşra kurnazı için bile sempati uyandıran senaryoda ne Meryem ne Levent Doktor için ilk sezon boyunca böyle bir çaba görmedik. Bugünün seyircisi 2. Bahardaki gibi bir orta yaş aşkı izlemek ister mi bilmem ama böyle bir zemin hazırlığı da olmayınca izleyicinin başka yerde aşk ışığı araması gecikmedi. Nihayetinde Cüneyt ve Zeynep ilişkisi çok daha fazla ilgi gördü. Cünzey yerli dizilerde en çok konuşulan çiftler arasına girdi. Kızıl Goncalar hem bu konuda yanlış bir yere düşmemek hem de bu ikiliye gösterilen ilgiden nasiplenmek ister gibiydi. Her hafta sunulan editlik sahnelerle bir yandan Cünzeyci bir kitle büyürken tarikat ve çocuk gelin hikayesiyle diziye gelenler kendini aldatılmış hissetti. Diziyi öyle bir tedirginlikle tetikte izledi. Bir diziyi sevmezseniz izlemezsiniz ama insanın sevdiği diziyle mücadele etmek zorunda kalması bir dizinin en yorucu hali bu olsa gerek. İzleyiciyi rahatlatmak için yönetmen Ömür Atay ilişkinin aşka evrileceği iddialarını reddetti. Seyircide öyle bir istek yaratılmıyor ama ezber seyircilerin böyle bir isteği var. Açıkça söyleyeyim biz öyle bir yolda yürümüyoruz. Onların insani olarak birbirlerine yakınlaştığı ve birbirlerinin hayatlarına nerede yardımcı olabilecekleriyle ilgili durumlar yaratıyoruz. Fan gruplarında hakikaten öyle bir baskı var ama bizim öyle bir tasarımımız da oraya yönlenmek gibi bir amacımız da yok. Yönetmen topu garibin fan gruplarına attı. Onlar da madem ki kaderimiz deyip sineye çekti. Ancak dizinin seyircide böyle bir istek yaratmadığı iddiası tartışmaya hayli açık. Tersinden söyleyelim, Cüneyt bir abi, düz bir arkadaş rolüne girdi, dünya ahiret bacımsın dedi de buna rağmen mi oluştu bu kitle? Aksine Cüneyt ve Zeynep'in duygusal ilişkisi estetize edildi. Çocuk yaşta evlilik bu ülkenin bir gerçeği ama gerçeği yansıtayım derken gerçek dışı fantastik bir karakterle yola çıkınca dizi ne kadar gerçekçi duracak? Soru bu. Kızıl Goncalar her bölüm bu dizinin bir hayal ürünü olduğu uyarısıyla başlıyor. İzleyiciyi yer yer rahatsız edecek kadar bir gerçekçiliğe sahip dizide hakikaten böyle hayal ürünü olan bir ana karakterimiz var, Cüneyt. Şöyle bakın, Zeynep olağanüstü bir karakter. Yani öyle bir daha olağan sıradan değil, milyarda bir çıkabilir. O da hikaye bu ya Naim Efendi'nin kızıdır. Olur mu? Olur. Ama Cüneyt olağanüstü değil, gerçeküstü bir karakter. Belki onun genel duruşuna sahip bir iki yönünü o seviyede olmasa da taşıyan birileri olabilir. Senariste ilham veren gerçek kişiler olabilir. Ama bir yandan Batı felsefesini derinlemesine bilecek, diğer yandan tüm İslami ilimleri hatmetmiş olacak. Bir yandan tarihselci analizler üretip diğer yandan sarığı cübbesiyle dergahta fıtı fıtı dolanacak. Hem de tarikatın başına geçecek, üstüne hal ehli olup keramet gösterecek. Yani hem Ulus Baker hem 21. yüzyıl evliyası. Bitmedi, ömrünü kitaplar arasında geçirip bir o kadar da hayatın içinde olacak, Atari oyunlarına kadar bilecek. Bonus olarak da ben şeyhin zeki, çevik aynı zamanda ahlaklısını severim dercesine hem zeki hem erdemli hem de karakterin kendi dediğine göre spor salonlarına gitmiş fit, atletik, cazip biri olacak. Boşuna fellik Cüneyd'i aramayın, böyle bir şey yok arkadaşlar. Cüneyd'in kendi bile Cüneyt nerede diye soruyor.
Weberce anlamda bir ideal tip var etmişler desem o da değil, çünkü iç tutarlılığı yok. Tezatlardan tezat beğen. Cüneyt hastalığı kusuru bile kendisini mükemmelleştiren, Müslüman elfler diyarından tenezzülen aramıza katılmış birisi. Bir çeşit dergahta Süpermen hikayesi izliyoruz. Eğip bükülecek bir tarafı yok. Çocuk gelin sorununa ışık tutayım derken fantastik bir karakterle izleyiciyi duygu karışıklığına sokmak her açıdan sıkıntılı. Ancak birinci sezonun özellikle ilk yarısında yönetmenin dediği gibi iki çocuğun birlikte büyümelerinin yansıtıldığı çok güzel sahneler de izledik. İlk sezonda en akılda kalan sahnelerden biri şüphesiz salıncak sahnesiydi. Dizinin felsefe tartışmaları ve katıksız iktidar mücadeleleri arasında elmas gibi parlayan şiirsel bir sahne. Benim için yerli dizi tarihimizin en özel sahnelerinden biri. Daha dizinin başları 5. bölüm. Sahnenin öncesinde Cüneyt küskündür. Zeynep'i görmek bile istemez. Çocuksu bir küskünlük. Zaten sahne ikisinin çocuklukları, ikisinin de çocuk olduğu etrafında örgülenir. Bu perdede iki çocuk oynar. Meryem hanımları istemez. Cüneyt. Zeynep gelmesin. Sebebini sonra öğreniyoruz. Neden böyle yapıyorsun bana? Ben sana ne yaptım? Ağlattın. Ben yapmadım. Küçük bir erkek çocuğu gibi ağlattın der. Zeynep bu çocuğu neden ağlattı ki? İkisinin arasında bundan önce tek gerilim yaşanan yer Cüneyd'in ilk nöbetinin tuttuğu abdest alma sahnesidir. Ama Cüneyd'in kastettiği o değil. Cüneyt nöbet sonrası yatırıldığı hastanede ağlar. Zeynep'in tek bir sözüyle Cüneyt dağılır. Faniler sizi bekliyor tekkede. Bahçeniz de öksüz kaldı. Bahçede annesi vardı. Öksüz olan Bahçe miydi, Cüneyt mi? Zeynep anne sevgisinin içine doğduğu ve annesizliğin ne olduğunu bilmediği için düşünmeden öyle ağzından çıkar. Öksüz diye söylediği Cüneyt değil zaten, Bahçe'dir. Ama o sözcüğün karşısında telaffuz edilmesiyle bile dağılır Cüneyt. Düşmanın attığı taş değil, dostun attığı gülün dikeni tek bir sözcük incitmiştir onu. Haydar Ergülen'in dediği gibi gün gelir kötü bir şiir bile dokunur insana. Çünkü bazı sözcükler anılardan da kederlidir. Kendi duygularına ve küskünlüğüne odaklanmış Cüneyt, karşısındakinin ne yaptığından habersizliği, çocukça tafra yapar halleri karşısında sen ne isterdin diye sorar ve beklemediği bir yanıt alır. Sen ne isterdin? Allah'ın gücüne gitmesin ama erkek olmayı isterdim. O niye? O zaman bir şey istememe gerek yok. Ne istesem onu yapardım. Öyle mi oluyor? Ne yapardın mesela? Her istediğimde kütüphaneye girerdim mesela. Gece sokakta yürürdüm. Ya piknikte salıncağa binerdim, salıncağa. Zeynep zaten bir çocuk. Onu böyle somut bir örneğe iten şeyse birkaç dakika önce salıncakta sallanan erkek çocuklarını görmüş olması. Piknikte erkekler bir öbek, kadınlar bir öbek, erkek çocuklar da oyun alanında. Kız çocuklar zaten götürülmemiş. Zeynep hanım anne namzedi. Kadınlar kendi aralarında yiyip içerken Zeynep oyun alanına bakar, yaşayamadıklarına, salıncakta sallanamadığına üzülür. Aslında salıncakta sallanmaktan mahrum kalmış tek Zeynep değil. Ben de sallanacağım. Olmaz, düşersin. Bırak sallansın çocuk Gülayşın. Oğlum, ananın dediği olur, kusura bakmayacağım. Büyüyünce sallanırsın. Ama Cüneyt ses etmez, belki henüz hatırlamaz bile. Cüneyt her zaman olduğu gibi takip et beni der, Zeynep'i salıncağa götürür. Salıncak çocukluk demek. Salıncakta sallanmak zengin fakir her çocukluğun parçası, basit bir eğlence. Bu küçük yaşların olurunu gereğini yaşayamadan Levent Doktor'un deyimiyle kendilerine büyüklerin oyunları oynatılan Zeynep ve Cüneyd'in bir anlık çocukluklarına dönmelerini izleriz. Ve bunun için birileri nöbet tutmalı. Biliyor musun sallanmayı? Yok. Ama gördüm. İleri giderken uzat ayaklarını, geriye giderken topla. Madem erkeksin, kendin sallanacaksın.
Özgürlük buysa al işte. Ben nöbetini tutarım. Bunu derken Cüneyt Zeynep'in önünde nöbetçi gibi durur. Buradan sonra gerçekten de Cüneyt Zeynep'in nöbetini tutar, arkasını kollar hep. Tabii esas acı gerçek çocukların, kızların özgür olabilmesi için birilerinin nöbet tutması gerektiği bir dünyada yaşıyor olmamız. Şimdi bu sahnede ikisinin de ne olmak istediğini hatırlayalım. Allah'ın gücüne gitmesin ama erkek olmayı isterdim. O niye? O zaman bir şey istememe gerek yok. Ne istesem onu yapardım. Sen ne isterdin? Hiç olmak isterdim ben. Rüzgar gibi. Görünmez, tasasız. Biri tarikatın en altında hiçbir gücü olmayan, dünyadan haberi olmayan, İstanbul'a yeni gelmiş, yol bilmez, iz bilmez, salınmayı dahi öğrenmemiş küçük bir kız çocuğu. Diğeri tarikatın en tepesinde mürşit namzedi güçlü bir erkek. Zeynep erkek olmak isterdim derken karşısında çevresinde gördüğü en güçlü erkek var. Cüneyt hiç olmak isterken karşısında kendi hayatı üzerinde bile tasarrufu olmayan, hiç sayılan bir çocuk var. İkisi de bilerek bilmeyerek bir anlamda birbiri olmak ister. İkisi de rüzgarda teselli arar, rüzgar olmak ister. Zeynep için saçını dalgalandıran, her şeyin üstünden istediği yere esen rüzgar özgürlük demek, güç demek. Cüneyt içinse rüzgar yok olmak, başka bir anlamda özgür olmak demek. Önceki incelemede dergahta mekanın kapalılığı ve kısıtlılığını, fanusun boğuculuğunu işlemiştik ya, o arka planda rüzgar olmanın anlamı daha parlayacaktır. Zeynep rüzgarı saçlarında hisseder, Cüneyt elinde. Zeynep saçını kapayınca Cüneyt de elini kapar. Zeynep'ten sonra elini açıp rüzgarı hissetmeyi denese de yapamaz, başaramaz. Belli ki rüzgar olabilmesi için Zeynep'e ihtiyaç duyacaktır. En azından el açıp kapayıncaya kadar bir sürede ikisi de özgürlüğü tadarlar. Levent Doktor'a göre Cüneyt de çocuk ve o da bu evlilikte kurbandır. Bu bir suç ve bence doğru da değil. Bence ile sence bu kadar farklıyken biz nasıl yan yana duracağız? Bilemem ama şimdi sen bir suçlu musun? Yoksa kurban mı? Onu henüz anlayamadım. Tüm yaşananlardan sonra Cüneyt iyi bir çocuk. Biraz talihsiz bir çocuk sadece. Evliliğin kendi arzusuyla değil, Cüneyd'e telkin edilen bir gereklilik olduğu açık. Çevresinden baskı olmasa muhtemelen böyle bir yola hiç girmeyecekti. Cüneyd'in çocuk olduğu, çocuk kaldığı da doğru. Halit Ziya Uşaklıgil'in Aşk-ı Memnu romanında annesiz büyümüş Nihal için kullandığı gibi müebbet çocukluk halinde yaşar Cüneyt. Bu açıdan Zeynep ve Cüneyd'in birlikte büyümeleri, birbirlerini iyileştirmeleri hikayenin akslarından biri olmaya sezon boyunca devam eder. Ancak bu insani yakınlaşmanın ötesine geçen halleri değillemiyor. Cüneyd'in hastalıklı durumu onun arzu nesnesine dönüşmesine engel olmaz. Cüneyd'in edilgen bir kurban yerine oyun kuran, sorun çözen, rakiplerini alt eden güçlü bir profilde çizilmesi bu kurban ve çocuk sıfatlarını havada bırakıyor. Araya serpiştirilen bir iki nöbet sahnesi de durumu değiştirmiyor. Nöbet demişken Cüneyt-Zeynep ilişkisi 3 temas ve 3 nöbet hali etrafında ilerler. Malum Cüneyd'in ani bir öfkeyle karşısındakini ittiğini, hatta tokat attığını gördük ama hastalığı nedeniyle kimseye normal olarak dokunamaz. Cüneyt Zeynep özelinde bu dokunmazlığın ve dokunulmazlığın ihlal edildiği 3 yer var. İlkinde düşmek üzere olan Zeynep gayri ihtiyari Cüneyd'e tutunur. Cüneyt bu temasla nöbet geçirir. Hastalığını ilk burada öğreniriz. İkinci temas yine Zeynep'i kurtarmak içindir. Cüneyt uçurumun kenarına kadar gelmiş Zeynep'i kolundan kavrar, bedelini ödeyeceğini bilerek yapar bunu ki hastalığına ağır gelir ve Cüneyt konversif nöbet geçirir. Üçüncü temasta Cüneyt yine istemlice Zeynep'in elini tutar ancak bu sefer Cüneyd'in kendi kurtuluşu içindir bu. İlk iki deneyimden farklı olarak dokunduğu için nöbet geçirmez, geçirdiği nöbeti atlatmak için Zeynep'e tutunur. Annem intihar etmiş. Su getireyim ben, dur. Yalnız bırakın beni. Gerçekten de oraya kadar Cüneyt Zeynep'in hamisi, koruyanı, nöbetçisi gibiyken bu dışa vurumla Cüneyt Zeynep'in kendisi için değerini fark eder. Derinlerde bir yerde annesiyle özdeşim kurduğu Zeynep'in telkinlerine göre yol alır.
Şimdi bu akışa bakınca ezber izleyici demek bana garip geliyor. Çünkü Zeynep Cüneyt hikayesinin seyri bildiğin yerli romantik dizi kıvamında. Zengin ailenin gözdesi, holding veliahtı ama geçmişin travmalarıyla yaralı yakışıklımızın karşısına kader bir gün onun yaralarını saracak fakir ama gururlu bir güzel çıkarır. Korumacı arıza erkek karakter, çek. Onu iyileştirecek kül kedisi, çek. Yalandan bir evlilik oyunuyla aynı evde yaşamalar, çek. Başta didişip dururlar, meğer zamanla birbirlerini en çok anlayan da yine onlar olacaktır. Ezberlemişim ama nereden? Başlangıçta çok mütevazı, çocuksudur her şey. Suyunu arayan iki balığın kader arkadaşlığını izledik. Ece Ayhan gibi insan yarası yarasına denk geleni sever ancak diyebildik. Ancak sezonun ikinci yarısından itibaren dizi her bölüm bu ikilimizin bakışmaları, karşılıklı jestleri, evcilik oynar halleri ile sevenlerine bolca editlik malzeme verdi. Sosyal medya bu editlerle dolup taştı. Başlarda Zeynep çatışmanın bir tarafında, Cüneyt diğer tarafındaydı. İkisini yan yana getirmek için yeni bir çatışma hattı gerekti. Daha kendi başını kurtaramamışken Zeynep'in tüm kızları kurtarmaya girişmesi gibi seyirciyi pek ikna etmeyen bir hamleyle aşıldı bu. Tamam, Zeynep kuyudan güçlenerek çıkar ama onun gibi rasyonel bir kızın Jeanne d'Arc misali ortaya atılması sadece bu amaca hizmet etmek üzere yazılmış olabilir. Artık ikilimizi yan yana getiren düzlem sadece zoraki evlilik değil, karanlığa karşı verdikleri ortak savaştır. Eylem eylem büyüyen bir yoldaş ilişkisine evrilir hikaye. Ben Naim'den olma, Meryem'den doğma Zeynep. Seni bırakıyorum Cüneyt Efendi. Seni terk ediyorum. Sezon sonuna doğru boşanma gündemi Cünzey konusunda senaryonun önünü daha da açar. Dizi evlilik ve aynı evde yaşam ağırlıklarını attığı için bu sevgiyi ifadede daha cesur hareket eder. Annesine Cüneyt'le sohbet etmeyi özledim sadece dese de boşanmak istemeyen, sevdiğini kıskanan bir Zeynep, gönlündeki hakikati artık kabul eden bir Cüneyt vardır artık. Geç kalmış da olsa boşanma hem hikayenin nefes alması hem diğer anlatacaklarını gölgelememesi adına kötünün iyisi denebilecek bir adımdı. Önce anneler. Birinci sezon ana hikayede 5 anne gördük. Meryem, Beste, Hasna, Gülayşe ve Nadire. İlk incelemede Kızıl Goncalar adına referansla sadece bir gül adının olduğunu söylemiştim. Şimdi ikizler gibi ikinci gül de geldi, Gülayşe. Belli ki onun da hikayesi önemli ve anlatacağı şeyler var. Nasıl evlendi, dergahta neler yaşadı, başına neler geldi, öldü mü, öldürüldü mü? İlk sezon bize bazı ipuçları verdi ama esas hikaye için daha göreceklerimiz var. Yine de kısıtlı süre ve koşullarda Cüneyd'e özgür ve özgün düşünebilmesinin tohumlarını onun ektiğini öğreniyoruz. Beste uğruna gençliğini ve kariyerini harcadığı evliliğin istediği gibi gitmemesi bozgunu karşısında bocalamış, keşke alan açılsa ve daha ince işlense diye hayıflandığım bir karakter. Levent ve Beste'nin çocuklarının olmayıp zorunlu hizmet için gittikleri Anadolu'da oradan bir bebek kaçırmalarını hepimiz garipsedik. Ama kurucu hikayenin anlatmak istediği bir şey var gibi. Aslında bu sağın klasik Kemalizm eleştirisinin beden bulmuş hali ve çok sert giren ilk bölümde birkaç yerde birden vurgulanır. Bu eleştiriye göre bu topraklarda din esastır, yerli olandır, Kemalizm ve laiklik sonradan gelmiştir. Yani Kemalist seçkinler sonradan geldikleri bu topraklarda kendilerine göre yeni bir nesil yetiştirmeye çalışır ama devlet-toplum ilişkisi sorunlu ilerler. İzleyiciye yine tuhaf gelen Beste-Mira ilişkisini bu alt metinle düşünmeye değer. Annelik konusuna dönelim. İşkolik Levent kızları Mira'nın yetiştirilmesini Beste'ye ihale etmiştir. Mira annesi Beste ile güvensiz, anksiyetik bir bağlanma yaşar. Annenin tutarsız, reddedici ve adı konulmasa da duygusal olarak erişilmez olmasıyla Mira aşırı bağımlı ve aşırı duygusal bir tutum gösterir. Anne, benim Mira. Anne. Anne ne olur özür dilerim ne yaptıysam anne lütfen. Ne olur beni bırakma lütfen. Anne.
Özür dilerim. Zamanla Levent'in değişmesi, babalık etmesiyle birlikte Mira da gelişir. Yerli dizilerde nadir görülen bir canlı türü olarak sevimli ergen kıvamına gelir ki en sevimlisi de olabilir. Annenle Avrupa gez. Okula da gitme. Ana fikir bu değil mi? Aynen öyle. Babam kontrolden çıktı, durduramıyoruz. Meryem'e gelirsek, Meryem'in kendi yetim öksüz zaten. Anne nedir bilmemiş, baba nedir görmemiş, halanın yanında besleme gibi kalmış, az büyüyünce elden çıkarılmış, erkek diye de karşısına Naim gibi biri çıkmış. Özetle hayatta tutunacağı bir dal olmamış, tüm hikayenin belki de en korunaksız kişisi ama aynı zamanda en cesuru. Meryem o yokluktan kalbinde kocaman bir sevgi var etmiş, kızı Zeynep'e akıtmış. Akraba sofrası zehirdir. Hele yetimsen. Yediğin içtiğin çok batar gözlerin. Çok kadersizmişsin be Meryem. Ne olacak? Kara kuzumun kaderi güzel olsun. Meryem görmediği aile ve sevgiyi Zeynep'e göstermek, kızını kendi kaderinden korumak ister. El yordamıyla kendi bildiğince. Zeynep babasına rağmen güvenebileceği ve ihtiyaç duyduğunda ona dönebileceği bir annesi olduğunu, duygusal ihtiyaçlarının her zaman karşılanacağını bilir, annesine karşı çıktığında bile bu mayadan, bu güvenden beslenir. Sadece zekası değil. Sevilmiş bir çocuk. Özgüveni yüksek. Anne sevgisi. Evladını çok seven tek Meryem değil elbette. Nadire mesela oğlu için her bedeli ödemeye hazırdır. Ya benim oğlum? Anan senin için her şey yapmış. Her şey yapar. Nadire önemli bir karakter, tarikat dışında kent yoksulluğunu temsil eden o. Sosyal devlet üstüne düşeni yapmadığı için o boşluğu yardım kutularıyla da olsa dolduran dergaha sığınır, o da bildiği yöntemlerle. Kızıl Goncalar Nadire üzerinden önemli bir toplum eleştirisi yapar. Mahalleyi mahalle yapan dayanışma ağları kurumuştur. Ne akraba ne bir dost ne de komşularından Nadire'ye dişe dokunur bir fayda vardır. Köyünde olsa belki biri yardım eder, bir şekilde tutunurdu ama şehirde bir başına. Etrafta zayıf gördüğü mü tebelleş olan bir leşçi sürüsü sadece. Bize söz veren çok oldu Naim Efendi. Tutmayan da oldu, kullanan da oldu. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenü. Tövbe ilallahi tevbeten nasıl? Nadire karakteri hem bu kentli yoksula tuttuğu projeksiyon ve açabileceği tartışma alanı hem de dizinin alkanlılar ve faniler dışında seslere duyduğu gereksinim açısından önemliydi. Hasna da Feyza'yı sevgiyle yetiştirir. Feyza Zeynep gibi güçlü bir karakter ama onun gücü kendisine çizilen mahalle sınırlarıyla çevrili. Dışarıyı bilmez. Zeynep nasıl annesinin cesaretini örnek alıyorsa Feyza da annesi Hasna'yı örnek alır. Annesi dergahın en güçlü erkeğiyle evlenmiş, perde gerisini yönetirken Feyza da kendine Cüneyt'le öyle bir yol umar. Başkasını görmediği, başka türlüsünü bilmediği için. Başka ne var mesela, sen söyle. Haset. Kıskançlık. Doğru. Kıskanın olacak tabii senin. Sonuçta Cüneyt Efendi bu işin istikbali. Feyza'nın Feyza Güneş olarak müstakil bir varlığı yoktur. O Sadi Efendi'nin kızıdır, şeyhin torunudur, Cüneyd'in kuzenidir. Feyza'nın adı yoktur. O nedenle adı sorulduğunda ne diyeceğini bilemez, tüm dergahı sıralar. Adınız nedir? İsmimiz. Ben Feyza, annem Hasna, teyzem Müyesser, Meryem Hanım ve Zeynep. İçeride de Cüneyt Efendi var. Babam Sadi Hüdayi ve Zeynep'in babası Naim. Memnun oldum Feyza. Ne çok isim. Kızıl Goncaların önemli bir özelliği kadınları annelikle sınırlamaması ve bir birey olarak güçlenmelerini araya öyle bir iki tirat sıkıştırarak değil adım adım göstermesi. Dizi kendisinin koyulaştırarak çizdiği laik dindar ayrımının en işlemediği yerlerden birinin kadına şiddet ve kadının toplum içindeki yeri olduğunu bize çok kez hatırlatır. Memleketin her köşesinde görev için beni nereye gönderirlerse evler değişirdi, sofralar değişir, ağaçlar bile değişirdi ama değişmeyen tek bir şey vardı. Dayak yiyen kadınlar. Kadın olmak başı açık olsa da kapalı olsa da kolay değil. Hepimiz haksızlığa uğruyoruz.
Sadece şekli değişiyor. Elbette her yer bir değil. Çocuk yaşta evlilik konusunda Levent Doktor hatırlarsanız Meryem'in çaresiz kalışını ve çekingen tavrını eleştirmişti. Kızım benim kaderimi yaşamasın diyorsun. Devlet buna bir çare bulmuş Meryem Hanım. Bulalı da 100 yıl olmuş. Meryem Hanım sen kader kurbanı değilsin. Sen aklının kurbanısın. Levent Doktor haklı ama unuttuğu bir şey vardır. Tüm Türkiye aynı yüzyılı yaşamıyor ki. Aynı ülke içinde, aynı şehir içinde bile çağ farkı yaşayan hayatlar var. Dizide yansıtılan bu ülkenin başka bir gerçeği intihar süsü verilerek üstü kapatılan kadın cinayetleri mesela. Ama bunca gam kasavet arasında güçlü kadınları görürüz. Dergahtaki kız çocuklarının okuması için erkeklerin değil Hande, Birgül ve Zeynep'in el ele verip birlikte bir şey başarması gibi. Arif'e evlilik teklif eden Birgül, Evlenelim. Sen bana evlenme mi teklif ediyorsun? Öyle oldu. ya da Hande gibi. Seçkin bak. Benim 2 elim 2 ayağım var. İnanmazsın, ben dolmuşa otobüse falan binebiliyorum. İlk defa çaresiz hissetmiyorum kendimi. Daha önemlisi güçlenen kadınları izleriz. Meryem zamanla konuşmayı öğrenir, sonra istemeyi, sonra da hayır demeyi. Kendini açıkça öldürmek isteyen kocasından dahi boşanamayan Meryem en son vakti mekatılı reddeder, eline tutuşturulan makası atar. Peki bu gücü kendinde nasıl buldu? Aslında Meryem'in elinde makası aynı bölümde daha önce de görürüz. Aynı bölümde ilk makası eline Naim'e karşı aldı. Naim onun ataerkil kafesinin bekçisiydi. Bu bölümün genel temasını zaten Levent Doktor verir. İnsan bildiği acıyı bilmediği bir maceraya tercih eder. Neden ki? Çünkü canının ne kadar yanacağını bilirsin orada. Yeni bir şeye adım atmak bir belirsizliktir. Naim Meryem'in bildiği acıydı. En son artık belki yine kendi için değil ama devlet himayesine alınan kızına kavuşmak için bildiği acıyı terk eder, bilmediği maceraya atlar. Bunun için önce bekçiyi yaralar, bekçiden kurtulur. Mürşit değiştikten sonra dergah zaten onun için eski dergah değildir. Başımda bir er olmadan yaşamayı göze aldım. Korkmuyorum artık. Lakin bu dam olmadan. Şimdi bu dam hala başımda mı? Yoksa göğsümün ortasında bir yük mü? Bilmiyorum. Saçın uzar, yaran kapanır. Altında baş olmadıktan sonra baş değil çatı lüzumsuzdur. Meryem dergahın avlusundan çıkarken onu güneş ve aydınlık karşılar. O bir ilktir ve diğerlerinin aklına bir kanca atar. Meryem Hanım sındırı elinden attı Cüneyt. Düzen yanlışsa düzene baş kaldırmak günah olur mu? Güçlenen diğer bir kadın da Hande karakteri, dizinin danışmanlarından gazeteci Filiz Gazi'den esinlenmiş gibi. Filiz Gazi, İsmail Ağa ve Menzil cemaatlerinin içine girip bu konuda gözlemlerine haber yapmıştı. Hande'nin tarikat içinde gizlice kayıt yapma girişimi onun macerasını yansıtıyor. Dizinin özellikle dergahtaki kadın ilişkileri kısmındaki gerçekçiliği buradaki gerçek gözlemlerden beslenmiş olsa gerek. Mesela yaşı ne olursa olsun Zeynep gibi aileden genç kızlara hanım anne denmesi, aileden kadınların daha gösterişli giyinmesi bu notlardan. Yine kadınların gönüllü, ücretsiz çalıştıkları mutfaklar da öyle. Kur'an kursunda kız çocukların renkli kıyafetleri üstüne, müesserin siyah çarşaf geçirmesine ise gazetecinin böyle bir fotoğrafı ilham vermiş olsa gerek. Son olarak müesser, başlangıçtaki en güçlü kadın karakter odur. Besteden de Hande'den de güçlü. Müesser de Birgül ve Hande gibi kadın hakları konusunda hassas başladı, doğruya doğru, eğriye eğri diyen biri olarak ilerledi. Ancak sonraki gelişmelerle ilk sezon bir klişeye düştü. Birgül Arif'le, Hande Seçkin'le mutluluğa yelken açarken müesser yalnız, gergin, mutsuz, histerik halleriyle tanıdık bir tiplemeye dönüştü. Evde kalmış psikolojik sorunlu kadın klişesi. Batik çarşaf 12 kedi. Bu seri boyunca gözlemlerimi, yeri geldikçe de eleştirilerimi zaten aktardım. Dosyayı kapatırken izleyici olarak ufak tefek birkaç beklentimi de sıralamama müsaade edin. Kızıl Goncalar bir evren yarattı.
Kendi dili, jargonuyla, kılık kıyafetiyle, değerleriyle bir evrenin içine girdik. Yer yer diyaloglu ürün yerleştirmeleriyle bu evrenin bir kurmacı olduğu gözümüze sokuluyor, Truman Show'a dönüyor iş. Umarım kendi kurdukları gerçekle ihaneti telafi ettirecek kadar çok kazanıyorlardır. Keşke bu işi seyircinin zekasıyla alay etmeden de halledebilseler. Hele ki yapım bunu bir prestij işi olarak konumlandırırken senaryoya eklenen bu diyaloglu reklamlar hikayeye düpedüz limon sıkıyor. Gerçekçiliğin bozulduğu bir başka nokta daha var. Diğer yerli dizilere kıyasla övdüğüm Arapça telaffuzların bozmasıyla, eski kelimeleri söylerken yapılan bolca hatalarla dergahtakilerin inandırıcılığı aşınıyor. Fasık oldun sen. Kimin fasık, kimin münafık olduğunu Allah bilir. Bizim fasıkların mürşidi. Şakilerini al, git. Emril bil maruf, nehi el münker. Ana, baba, evladı iyi al. Muarrız Sadi Hüdayi Efendi. Koskoca sezon bir Allah'ın kulu doğru okuyamaz mı şunu? İnna lillahi ve inna ilahi raciun. İnna lillahi ve inna ilahi raciun. İnna lillahi ve inne ileyhi raciun. Hayır, Sadi Hüdayi iyiydi, o da yanlışı duya duya bildiğini unuttu galiba. Affana sorsalardı o hepsinin doğrusunu öğretirdi. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Her şey sona eriyor, bu seri de öyle. YouTube'da bir yerli diziye dair en kapsamlı ve zengin çalışmalardan biri ortaya çıktı. Skotopia'nın artık başka çalışmalara yelken açmasının vakti geldi de geçti bile. Kızıl Goncalar'da işlenen konuların, serilen argümanların toplumsal araştırmalarda, kuramsal tartışmalarda karşılığı varsa onu paylaştım. Onlar ışığında çözümlemeler yaptım. Anlattıklarım kadar anlatmadıklarım da oldu. Çünkü elden geldiğince aynı anda birkaç yerden tutabildiğim noktalara eğildim. Yine de fazla anlam yüklediğim sahneler var mıdır? Olabilir ama geneli itibariyle farklı anlam katmanları olan, farklı okumalara müsait, insan zekasını okşayan bir dizi izledik. Hatta ilk sezon öyle gönderme cümbüşüne dönüştü ki dizi zekamızı okşarken duyguları yedirmeyi, konuları izleyicinin sindirmesini ihmal etti. Metinler arasılık kurarken metnin kendi ayakları bazen havada kaldı. Son 3 bölümde şeriat, tarikat, hakikat şemasını sahnelerken hikayenin bir ölçüde kurban edilmesi, ani duygu ve olay geçişlerinin oturmaması gibi. Diziye temel eleştiriler getirdim ama anlamadan, izlemeden eleştirenlerin çoğunlukta olduğu bir platformda incelemelerin önemli bir kısmını dizi ne anlatıyor'a, daha doğrusu ben diziden ne anladığıma ayırdım. Bu siyasi ve toplumsal koşullarda ana akımda ulusal bir kanalda prime time'da haftalık neredeyse 2,5 saat üretilen bir dizi için beklenebileceğin çok üstünde bir iş ortaya konulduğunu düşünüyorum. Dizilerin 3 bölüm sonra tavsadığı bir sektörde sezonun başından sonuna kadar bir kalite çizgisini korumaları ayrıca alkış hak ediyor. Yazanı, yöneteni, yapanı, oynayanı, tüm emeği geçenlerin eline sağlık. Umalım ki dizi eksilmeden, savrulmadan, üstüne koyarak devam etsin. Benden bu kadar.